Endüstri 4.0 kavramını işitmişsinizdir. Peki bu ne anlama geliyor? Endüstri 1.0'dan Endüstri 4.0'a kadar olan dönemler, insanlık tarihindeki büyük endüstriyel dönüşümleri, yani sanayi devrimlerini ifade eder. Endüstri 1.0, 18. yüzyılın sonu, makinelerin buhar gücüyle çalıştığı dönemdir. İlk fabrikalar ve mekanize üretim yöntemleri ortaya çıktı. Buhar makinesi, tekstil endüstrisi gibi sektörlerle devrim yarattı. Endüstri 2.0, 19. yüzyılın sonları. Elektrik enerjisinin kullanımıyla karakterize edilir. Montaj hatları ve seri üretim yöntemleri bu devirde gelişti. Henry Ford'un otomobil üretimindeki katkıları bu dönemin sembolü oldu. Endüstri 3.0, 20. yüzyılın sonları, 21. yüzyılın başları. Elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin entegrasyonuyla gerçekleşti. Otomasyon ve dijitalleşme bu dönemin öne çıkan özellikleriydi. Endüstri 4.0, bugünün endüstriyel dönemi. Nesnelerin interneti, IoT, yapay zeka, büyük veri ve otomasyonun daha derin entegrasyonunu içerir. Makineler arası iletişim, akıllı üretim sistemleri ve üretim süreçlerinde otonomi gibi konseptler ön plandadır. Endüstri 4.0, üretimi daha verimli, esnek ve akıllı hale getirmeyi amaçlar. İlk sanayi devrimi, James Watt'ın buhar makinesini icadıyla gerçekleşti. 18. yüzyılın sonlarında başlayan ve bir yüzyıl süren dönem, toplumların üretim, iletişim ve toplumsal yapıları üzerinde derin değişimler yarattı. Bu dönem, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçişi başlattı. Özellikle buhar gücü, iş makineleri ve fabrikalardaki üretimi büyük ölçüde artırdı. İlk olarak tekstil endüstrisinde görülen bu dönüşüm, dokuma tezgahlarının mekanikleştirilmesiyle başladı. İngiltere'deki tekstil fabrikalarında artan üretkenlik diğer sektörlere de ilham verdi. Fabrikaların ortaya çıkmasıyla büyük ölçekli üretim mümkün oldu. İşçilerin evden çıkıp fabrikalarda çalışmaya başlamasıyla üretimde verimlilik arttı. Kölelik tam da bu dönemde sona ermeye başladı. Çünkü kölelik gibi bir insanın tüm emeğinin ömür boyu satın alındığı ve kölenin yiyecek, içecek, hastalık durumunda tedavi gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiren bir model fabrika tipi çalışmaya uygun değildi. Fabrikalarda günün belirli saatlerinde çalışacak ve herhangi bir disiplinsizlik durumunda işten kolayca çıkarılabilecek kişiler gerekiyordu. Köleliğin bitişi birçoklarının sandığı gibi dünyanın insafa gelmesi sayesinde değil, ekonomik altyapının üst yapıyı değiştirmesiyle oldu. Demiryolları ve buharlı gemiler gibi yeni ulaşım araçlarıyla mal ve insanların taşınması hızlandı. Toplumların yapısı değişmeye başladı. Kırsal alanlardan şehirlere büyük göçler yaşandı. İşçi sınıfı oluştu ve yeni ekonomik ilişkiler ortaya çıktı. İlk sanayi devrimi sırasında makinelerin kullanımı ve endüstriyel süreçlerdeki bu büyük değişimler modern dünyanın temelini oluşturdu ve sonraki sanayi devrimlerinin yolunu açtı. İkinci sanayi devrimi 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisinin kullanımının yaygınlaşmasıyla gerçekleşti. Thomas Edison ve Nikola Tesla gibi mucitlerin çalışmaları, elektrik ampullerinin geliştirilmesiyle ev ve endüstriyel aydınlatmada devrim yarattı. Henry Ford'un otomobil üretimindeki devrimci yaklaşımı, montaj hatları ve seri üretim fikrini endüstriyel üretimde yaygınlaştırdı. Bu da üretim süreçlerinde verimliliği artırdı ve ürünlerin daha hızlı ve düşük maliyetle üretilmesini sağladı. İkinci sanayi devrimi, petrol endüstrisinin yükselişine tanıklık etti. Petrol, enerji kaynağı olarak kullanıldı ve kimyasal endüstride önemli bir role sahip oldu. Sentetik malzemelerin ve kimyasal gübrelerin üretimi arttı. İkinci sanayi devrimi telekomünikasyon ve ulaşım alanında da büyük gelişmeler getirdi. Telefon ve telgraf gibi iletişim araçları
haberleşme süreçlerini hızlandırdı. Aynı zamanda otomobil ve uçak gibi yeni ulaşım araçlarıyla da dünya daha yakın hale geldi. Bu dönem endüstriyel büyüme ve küreselleşme sürecinin hız kazandığı bir zamandı. Şirketler uluslararası pazarlara açıldı. Ticaret genişledi ve küresel ekonomi daha bağlantılı hale geldi. İkinci sanayi devrimi endüstriyel üretimde büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Elektrifikasyon, seri üretim, petrolün kullanımı ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler modern dünyanın temelini daha da sağlamlaştırdı ve toplum yapısını bir kez daha değiştirdi. Üçüncü sanayi devrimi ise bilgisayarlarla birlikte ortaya çıktı. 20. yüzyılın sonlarında gerçekleşen bu devrim, bilgisayar teknolojisinin endüstriyel süreçlerde yaygın olarak kullanılmasıyla başladı. Bilgisayarlar üretim süreçlerinde otomasyonu ve verimliliği artırdı. Ayrıca bu dönemde internetin gelişimi de büyük bir etki yarattı. Üçüncü sanayi devrimi, endüstriyel otomasyonun ve robotik sistemlerin yükselişine tanıklık etti. Fabrikalarda ve üretim tesislerinde insan gücünün yerini kısmen veya tamamen otomatik makineler aldı. İnternetin yaygınlaşması ve dijital iletişim teknolojilerinin gelişimi dünya çapında iletişimi hızlandırdı. Bu da küresel ticareti ve işbirliklerini artırdı. Uzak mesafeler arasındaki etkileşimi kolaylaştırdı. Üçüncü sanayi devrimi yüksek teknoloji sektörlerinin yükselişine de sahne oldu. Bilgisayarlar, iletişim teknolojileri, yazılım geliştirme gibi alanlarda büyük bir gelişme yaşandı. Dijital teknolojiler üretim süreçlerinde daha esnek ve kişiselleştirilmiş üretimi mümkün kıldı. Tüketicilerin isteklerine daha çabuk cevap verilebilir hale geldi. Üçüncü sanayi devrimi, bilgisayarlar ve dijital teknolojilerin endüstriyel süreçlere entegrasyonuyla iş dünyasında ve toplumda büyük değişimlere yol açtı. Otomasyon, iletişim ve yüksek teknoloji sektörlerindeki gelişmeler endüstriyel üretimi daha verimli hale getirirken toplumu ve tarihi de değiştirmeye devam etti. Endüstri 4.0 ise bugünlerde gerçekleşiyor ve sanayideki dijital dönüşümü ifade ediyor. Bunlara nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve siber fiziksel sistemlerin entegrasyonu dahil. Endüstri 4.0'ın temel hedefi üretim süreçlerini daha akıllı, esnek ve verimli hale getirmek. Nesnelerin interneti, Internet of Things, makineler, ürünler ve diğer fiziksel nesnelerin ortak bir ağa bağlanması, bu nesnelerin birbiriyle iletişim kurması ve veri paylaşması demektir. Böylece üretim süreçlerinde daha fazla kontrol ve izleme olanağı oluşur. Yapay zeka, makinelerin öğrenme yetenekleri, veri analizi, tahmin modelleri ve karar alma süreçlerine entegrasyon, üretim süreçlerini optimize etmeye yardımcı olur. Endüstri 4.0, büyük miktarda verinin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi konseptini içerir. Bu veri analizi, üretim süreçlerindeki iyileştirmeleri, sorunların önceden tespitini ve karar alıcılarına değerli bilgiler sağlamayı amaçlar. Üretim süreçleri esnekleşiyor. Müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve kişiselleştirilmiş çözümler sunma kapasitesini artırıyor. Otomasyon giderek gelişirken insansız fabrikalara doğru yol alıyoruz. Bir zamanlar köleliğin bittiği gibi bildiğimiz anlamda işçilik de bitebilir. İşlerimiz yapay zekanın işlerini kontrolden ibaret olabilir. Aydınlık ve karanlık senaryolar çizebiliriz. İyi ihtimalle kaynakları daha dengeli paylaşırız. Zamanımız özgürleşir ve kimimiz sanatla, kimimiz bilimle, kimimiz felsefi ya da dini derin düşüncelerle meşgul olur. Kötü ihtimalde ise işsizlik artar. İş bulma ihtimali iyice düşer. Çünkü kimse insan işçi aramaz. Boşlukta kalan aç insanlar birbirine saldırır, suç oranı artar.
İnsanlığın Habil ve Kabil hikayesinde hiçbir şey değişmez. Kimisi içindeki iyiliği öne çıkarır, kimi de kötülüğü. Peki, Endüstri 4.0'ı yaşamaya başladığımız bu günlerde geleceği öngörebilir miyiz? Endüstri 5.0 nasıl olacak? Tahmin edebilir misiniz? ChatGPT'ye sordum. Şunları söyledi. Gelecekteki olası bir sanayi devrimi, teknolojik ilerlemelerin, toplumsal ihtiyaçların ve ekonomik dinamiklerin yeni bir dönüşümü tetiklemesiyle gerçekleşebilir. Bu potansiyel dönüşüm, şu unsurlara dayalı olabilir: yapay zeka ve duygusal zeka entegrasyonu, yapay zeka ağı daha da gelişerek duygusal zeka emotional intelligence ek ile bütünleşebilir. Makineler, insanlarla daha derin duygusal etkileşimlerde bulunabilir ve daha karmaşık sosyal becerilere sahip olabilir. Biyoteknoloji ve sağlık, biyoteknoloji alanındaki ilerlemeler, sağlık hizmetleri, hastalık önleme ve tedavi yöntemlerinde devrim yaratabilir. Gen düzenleme, organ üretimi ve kişiselleştirilmiş tıbbi tedaviler gibi alanlarda büyük ilerlemeler olabilir. Uzay keşfi ve kolonizasyon. Uzay keşfi ve kolonizasyon alanındaki ilerlemeler, insanlığın uzayda yaşamı mümkün kılabilir. Uzay madenciliği, kolonileştirme projeleri ve uzay turizmi gibi alanlarda büyük bir sanayi gelişebilir. Yeşil enerji ve sürdürülebilirlik, enerji sektöründeki sürdürülebilirlik odaklı teknolojik ilerlemeler, temiz enerji üretimi ve depolanması konusunda devrim yaratabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama teknolojileri bu alanda belirleyici olabilir. Beyin bilgisayar arayüzleri ve biyonik iyileştirmeler. Beyin bilgisayar arayüzleri ve biyonik iyileştirmeler, insan vücuduna entegre edilen teknolojik gelişmelerle hayatı değiştirebilir. Daha gelişmiş protezler, nöral implantlar ve sinirsel iletişim arayüzleri insan yeteneklerini artırabilir. Bu dönüşümler, farklı alanlardaki teknolojik ilerlemelerin bir araya gelmesiyle gerçekleşebilir. Örneğin, yapay zeka ve biyoteknoloji alanındaki ilerlemelerin entegrasyonu, sağlık sektöründe devrim yaratabilir. Yeni bir sanayi devrimi, teknoloji, toplum ve ekonominin karmaşık etkileşimleri sonucunda ortaya çıkabilir ve insanlığın yaşam tarzını ve endüstriyel yapılarını temelden değiştirebilir. Peki, sizin gelecek hakkındaki öngörüleriniz nedir? Yorumlara yazın.